Dünyanın en çok sevilen adamı. Aynı zamanda en çok yargılanan, en çok yalnız kalan adamıydı. Bu bir müzikal başarı öyküsü değil. Bu, çocukluğundan çalınmış bir insanın dünyayı iyileştirme çabasında paramparça oluşunun hikayesi. Michael Jackson 1958'de Gary, Indiana'da doğduğunda hayat onun için bir şarkı değil, susmak zorunda olduğu bir fısıltıydı. Yoksul bir siyahi ailede katı bir baba figürünün gölgesinde büyüdü. Joseph Jackson onu küçük yaşta sahneye çıkmaya zorladı. Kemerle dayak, cezayla terbiye. Michael'ın sesinin güzelliği bile o sesin arkasındaki çığlıkları susturamıyordu. Çocukluğu, babasının yumruğu ile sahnenin alkışı arasında sıkıştı. Sadece mükemmel olursa sevileceğine inandı. İlk kez sahneye çıktığında 5 yaşındaydı. Ama bir daha çocuk olamadı. Jackson 5 ile birlikte Amerika çapında bir fenomene dönüştü. ABC, I Want You Back, I Will Be There milyonlar sattı. Michael grubun yıldızıydı. Ama aynı zamanda bir yatırım aracına dönüşmüştü. Okula gidemiyor, arkadaş edinemiyor, her anını prova ve sahnelerle geçiriyordu. Çocuk kalbi şirketlerin pazarlama planına kurban edilmişti. Michael ne zaman gülse gözlerinde bir ağırlık vardı. Çünkü o gülümsemeyi sevilmenin bir şartı olarak görmüştü. 1982'de Thriller albümünü çıkardığında dünya durdu. Albüm 100 milyondan fazla kopya sattı. Bugün bile hala tüm zamanların en çok satan albümüdür. Müzik klipleri sinema seviyesindeydi. Moonwalk hareketiyle yer çekimini inkar etti. Beat It, Religion, Thriller, hepsi kült haline geldi. Michael Grammy ödüllerinde rekor kırdı. 1984'te bir gecede 8 Grammy kazandı. Toplamda 13 Grammy, 26 American Music Awards, 2 Emmy ve Rock and Roll Hall of Fame'e 2 kez alınan tek sanatçı oldu. Ama o hala içinden şöyle diyordu: tüm dünya beni alkışlıyor ama ben kendimi hala çirkin hissediyorum. 1984'te Pepsi reklamı çekimleri sırasında bir patlama yaşandı. Sahnedeki havai fişekler yanlışlıkla Michael'ın saçına isabet etti. Başında 2. ve 3. derece yanıklar oluştu. Bu olay sadece fiziksel değil, psikolojik bir dönümün noktasıydı. Michael ağrılarla yaşamaya başladı. Bu süreçte ilk kez ağrı kesici bağımlılığı gelişti. Ayrıca bu kazadan sonra estetik ameliyatları hızlandı. Michael'ın yüzü değişmeye başladı. Burnu inceldi. Çenesi keskinleşti, cildi beyazlamaya başladı. Medya onu kimlik değiştirmekle suçladı. Ama gerçek şuydu: Michael, otoimmün bir cilt hastalığı olan vitiligo ile mücadele ediyordu. Bu hastalık deride pigment kaybına neden olur. Ten rengi düzensizce açılır. Michael bu lekeleri dengelemek için makyaj ve açık tonlu cilt tedavileri kullandı. Ama medya onu siyahi oluşunu reddediyor diye yaftaladı. Kimse hastalığı merak etmedi. Çünkü dünya gerçeği değil, sansasyonu sever. Michael çocukluğunu yaşayamadığı için kendine bir çocukluk tasarladı. Neverland. Hayvanat bahçesi, Luna Park, sinema salonları. Orada çocuklara partiler veriyor, masallar okuyordu. Çünkü çocukları seviyordu. Çünkü içindeki çocuk hala acı çekiyordu. Ama 1993'te ilk cinsel istismar suçlaması geldi. Delil yoktu. Davaya gitmeden anlaşmayla sonuçlandı. Michael suçsuzdu ama kamuoyu onu suçlu ilan etti. 2005'te ikinci dava açıldı. Bu kez mahkeme süreci uzun sürdü. Sonunda beraat etti ama itibar bir daha geri gelmedi.
Michael 1994'te Elvis Presley'nin kızı Lisa Marie Presley ile evlendi. Bu evlilik sadece 20 ay sürdü. 1996'da dermatoloji hemşiresi Debbie Rowe ile evlendi. Debbie, Michael'ın çocuk sahibi olma isteğini kabul etti. Bu evlilikten 2 çocuk dünyaya geldi. Michael Joseph Jackson Jr. ve Paris Jackson. Üçüncü çocuk Prince Michael II yani Blanket ise 2002'de doğdu. Blanket'ın annesi hala resmi olarak bilinmiyor. Michael taşıyıcı anne yöntemiyle çocuğu tek başına sahiplenmişti. Tüm yasal hakları yalnızca kendisindeydi. Baba olmak onun için gerçek bir tutunma noktasıydı. "Çocuklarım kalbimin hala atma nedeni," demişti bir röportajında. Michael, çocuklarını kameralardan, meraklı gözlerden korumak için onlara sıklıkla maske taktırarak dışarı çıkartıyordu. Basın, bu davranışı tuhaf ve kontrolcü olarak yorumladı. Ama gerçekte Michael dünyaya karşı şöyle fısıldıyordu: "Dünyanın beni nasıl yıprattığını biliyorum. Onları korumak istedim." Çocuklarına kendi yaşayamadığı sevgiyi vermek için çabalıyordu. Yerlerde birlikte yuvarlanıyorlar, masal anlatıyor, bazen sadece sarılıyorlardı. Michael onların gözlerinde yeniden çocuk oluyordu. Ve belki de hayatının tek huzurlu yeriydi o gözler. 2009'da Michael büyük bir dönüş planlıyordu. This Is It dünya turnesi. 50 konserlik bir takvim hazırlanmıştı. Provalar başarılıydı ama Michael'ın vücudu bu tempoya hazır değildi. Uyuyamıyordu, ağrılar çekiyordu. Mental olarak tükenmişti artık. Her gece onu uyutmak için verilen bir ilaç vardı, Propofol. Bu ilaç normalde yalnızca ameliyatlarda kullanılan bir anesteziktir. Evde kullanılmamalıydı. Michael'ın kişisel doktoru, Dr. Conrad Murray, Michael'a reçetesiz, denetimsiz şekilde Propofol veriyordu. 25 Haziran 2009 sabahı. Michael yatağında tepkisiz bulundu. Kalp krizi geçirmişti. Ambulansla UCLA hastanesine kaldırıldı. Yerel saatle 14.26'da ölüm ilanı verildi. Tüm dünya bir anda durdu. Twitter çöktü. Haber kanalları yayınlarını kesti. O gün bir adam ölmedi. Bir çağ, bir ses, bir umut sustu. 2011 yılında Dr. Conrad Murray yargılandı. Suçlamalar, ihmalkar tıbbi müdahale, profolü yanlış dozda uygulama, gerekli gözetimi yapmama. Murray 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak iyi hal indirimiyle 2 yıl sonra serbest bırakıldı. Michael gitti. Ama onu ihmalle ölüme sürükleyen kişi çok geçmeden dışarıdaydı. Michael Jackson Los Angeles'taki Forest Lawn mezarlığına gömüldü. Mezarı halka kapalı. Çünkü hala korunmaya ihtiyacı var gibi. Ama onun mezarı sadece orası değil. O her konser sahnesinde, her çocuk kahkahasında, her dans figüründe yaşıyor. O bir şarkıcı değildi, bir devrimdi. Müzikle konuşan bir yaraydı. Sevilmek için kendini tüketen bir adamdı. Michael Jackson, sahnede ışık oldu. Belki sen de çocukken yeterince sevilmedin. Belki birileri sana sürekli mükemmel ol dedi. Belki görünür olmak için çok şey verdin ama bir türlü görünmedin. Sen de Michael gibi kırılmış olabilirsin. Ama unutma, o acıyı sese dönüştürdü. Gözyaşlarını dansla anlattı. Sen de kendi hikayeni yazabilirsin. Kimsenin seni anlamadığını düşündüğünde kapat gözlerini ve hatırla. Michael da bir zamanlar yalnızdı. Ama o yalnızlıktan milyonları birleştiren bir melodi yarattı. Kendine sahip çık. Çünkü dünya seni değil, sen kendini kurtaracaksın. Ve belki bir gün senin hikayen de birilerine ilham olacak. Tıpkı Michael'ın bize olduğu gibi.